Arkadaşlar Malta'ya hoş geldiniz. Az önce uçaktan indik ve bir şehre geldik. Malta'nın bir şehrine geldik. Neresi burası Gökberk? Burası Marsilyok diye yazılıyor ama Marsilyok diye küçük bir balıkçı şehri diyebiliriz buraya. Tarihi çok eskiye dayanıyor gerçekten. Gel. Anlatmaktansa gösterelim ya şu etrafı. Ben Evet, çok ben heyecanlandım. bir göstereyim size. İnanılmaz bir yerdeyiz çünkü. Abi şuraya bakar mısın? Değişik bir kilise. Ne olduğunu bilmediğim bir kilise. Ve şöyle döneceğim. İnsanlar geziyorlar. Çok aşırı güneşli bir gün olmasa da Aralık ayının sonunda olduğumuzu da belirtmek isterim. Ve insanların giyinişini falan görüyorsun zaten. Hava 18 derece. Çok güzel yani. Özellikle Letonya'dan gelmiş iki insan olarak burada -5 dereceden gelmiş iki insan olarak burası şu an inanılmaz geliyor. Arkadaşlar küçük kasabalar var Malta adasında. Bu da bunlardan bir tanesi ve burada en ünlü şey balıkçıların işte kayıkları. Bir orayı göstereceğiz size ve şehri, binaları, dokusunu falan göstereceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan isterseniz size şöyle kısaca Marsilyok hala ismini söyleyemediğim bu güzel küçük balıkçı kasabasının güzel görüntüleriyle şöyle bir ufak bir baş başa bırakayım. Evet gençler, görüntüleri izlediniz. Gerçekten çok güzelmiş. Hakikaten böyle şirin mi şirin. Harika bir balıkçı kasabası burası. Renkli renkli tekneleriyle, balıkçı tekneleriyle meşhur bir yer. Özellikle yaz aylarında burada daha hani cıvıl cıvıl oluyormuş. Tabii ki şu an biz geldiğimiz tarih Aralık tarihinde, yani Christmas zamanına denk gelecek şekilde geldik. Dolayısıyla biraz daha hani sessiz sakin, ama zaten buraya gelen insanlar diyorlar ki Malta'ya gelmek için iyi bir zaman değil yaz. Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi gelmenin daha mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Yazın çünkü hem aşırı sıcak hem de çok trafik oluyormuş. Biz buraya ilk hemen yeni adım attık ve buraya geldik. Şu an yapacağımız ilk şey aslında güzel bir kendimize bir restoran bulup orada bir yemek yemek istiyoruz. Şimdi oraya doğru gidelim. Çok karnımız acıktığı için Cansu'cum bize burada çok meşhur olan şu pastizi ircotta ondan alıyor. Bu içinde böyle peynirli çıtır çıtır bir şey. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde şöyle bir yapısı var. Çıtır çıtır bir zımbırtı. Aynı kruvasan gibi düşünebilirsin ama içinde bu Malta bölgesine özel bir peynir var. Şimdi Cansu büyük bir lokma almak istemedi. Ben tabii hayvani olarak direkt saldırıyorum. Ben Karadenizli bir adamım. Ben tereyağının içine doğmuş bir adam olarak bu inanılmaz geldi oğlum bana. Böyle uzayan bir peynir değil. Çökelek gibi bir peynir. Yani ne diyorlar ona? Lor peyniri gibi bir peynir. Ama inanılmaz yağlı bir şey bu arada. Var ya, bundan bir tane yesen seni bütün öğlen tutar yani. Bir tane daha ısıracağım. Ama inanılmaz iyi geldi lan. Ne de benim karnım aç diye mi öyle geliyor bilmiyorum ki. Vallahi ben çok beğendim. Çok iyiymiş. Bunun fiyatı ne kadar? Tanesi 50 cent değil mi bu? Tanesi de 50 cent. Harika bir yer. Bizim aldığımız yerin adı da Sphinx diye bir yer. Aslında restorana gideriz diye düşünüyorduk ama çok lezzetli. Gerçekten güzel. Buraya gelirsen bundan dene. Evet arkadaşlar, tatlım geldi. Dedim ki üstüne bir de apple pie yiyeyim. Bakalım içinde nasıl olacak, nasıl bir tadı var. Ya çok güzelsin. Sıcak. İçinde bakın şöyle gerçekten de elma var. Tamamen elmanın kendi şekeri var. Fiyatı 3,4 euro verdim. Hem çikolatalı kruvasana hem de elmalı tartıya. O çikolatalı kruvasan galiba değil mi? Tamam. Onu da bir tat bakalım. Ya düz kruvasan dedim ama değil ya, daha farklı bir kruvasan. Öyle çok çikolatalı falan da değil. Hamurun içine çikolata katmışlar. Beğendim. İkisini de beğendim. Evet arkadaşlar, bakery ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Şimdi burada yürürken karşına sürekli balıkçılar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Benim anladığım kadarıyla burada şu mesela net çupra abi. Surattan belli. Çupra var. Ne bileyim, böyle büyük barbuna benzeyen bir balık var. Bir de şunların da levrek olduğunu düşünüyorum şu ortadakilerin. Buradan mı tutuyorlardır, buradan tutuyorlardır diye düşünüyorum. Bu balıklar buradan çıkar işte. Kalamar, malamar falan var, ben çok sevmesem de. Bunların hepsini burada deneyebiliyorsun. İstiridye vesaire falan. Her gittiğin yerde önüne bir balıkçı çıkıyor. Buranın zaten olayı o. Eğer mesela atıyorum ahtapot vesaire falan seviyorsan, işte istiridye falan, buradan daha iyi bir yer yok. Buradan daha başka bir yere gitmene gerek yok yani. Burası tam senlik. Genel olarak biraz da Malta'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Malta aslında, Malta'daki yerleşimin tarihi M.Ö. 3200 yıllarına kadar dayanıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Mısır piramitlerinden bile eski olduğu anlamına geliyor. Tabii daha sonrasında gerek stratejik konumu gerek de barındırdığı güzellikleri olması nedeniyle birçok farklı millet tarafından hırpalanmış ve bu hırpalanma hani 2000'li yıllara kadar sürmüş diyebiliriz. Yani 1950'li yıllara kadar bayağı bir sürmüş. Aynı zamanda burası üzerinde hak iddia etmek
istemiş ülkelerin arasında, imparatorlukların arasında Osmanlı da var. Onun haricinde İtalyanlar. Tabi burası yeri itibariyle Afrika, Kuzey Afrika'ya da yakın olduğundan dolayı orada da istilaya maruz kalmış diyebiliriz. Yani şu binaların yapısına falan baksana, çok ilginç ya. Nasıl biliyor musun? Böyle Avrupa'yla, değil mi Cansu? Kuzey Afrika'nın aynı zamanda İtalya'nın böyle bir karışımı bir mimarisi var. Ya ben ikliminden kaynaklı olarak buradaki bina yapıları daha çok Mısır çevresindeki yapılara çok benziyor. Aynı zamanda Avrupa ülkesi burası. Yani kültürlerin hepsinin bir araya geldiği bir ortamdayız şu an. Evet gençler, şimdi arkamda St. Lucian Kalesi var. Malta videolarının içerisinde hep bu lafı çok duyacaksınız. Bizim için çok büyük önemi var. Aslında bizim için çok büyük önemi dediğim nokta şu. Bu kalenin aslında temel yapılış amaçları, yani bu hale getirilmesinin temel amacı Osmanlı saldırılarına karşı savunmak açısından arkamda gördüğünüz kale inşa edilmiş. 1610 yılında aslında bu kale şu an arkamda gördüğünüz haliyle değil, tek bir kule şeklinde inşa edilmeye başlamış. Ama demişler ki o zaman çok bilir kişiler, ya buna ne gerek var, bunu yapmamıza gerek yok vesaire falan demişler. Ama Saint John demiş ki yok, biz yine de bunu yapalım. Yapmışlar ve 3 sene sonra 1611 yılında bitirmişler. 1614'te de Osmanlı donanması buraya saldırıyor. Osmanlı'nın saldırdığı nokta tam olarak burası. Bu noktada kadırgalar buraya saldırırken kulenin içerisinde de toplamda 10 taneye yakın top bulunuyor ve bu topların tamamıyla Osmanlı ordusuna ateş açılıyor. Sonrasında Osmanlı ordusu Marşaslok limanından çıkmaktan vazgeçiyor ve dönüp St. Paul limanına doğru gidip o taraftan çıkartma yapmayı deniyorlar. Ne yazık ki bu dönem içerisinde kalenin içerisine giremiyorsunuz. Şu an geçici olarak kapalı durumda. Restorasyon çalışmaları yapılıyor. Fakat normalde kalenin 3 farklı surdan oluştuğunu görüyoruz ama bu kale bu haline ancak 1700'lü yılların sonunda gelebilmiş. En içte gördüğünüz kalenin de içinde bir nokta varmış. Sadece bir kule varmış. 1614 yılında nasılsa o kule Osmanlı donanmasını bir şekilde durdurmaya başarabilmiş. Tabii ki burada milisler de, milis güçlerinin de çok büyük etkisi varmış. Onlar da tabii adayı çok iyi tanıdıkları için Osmanlı ordusunun buradan girmesine izin vermemişler. Ve Osmanlı ordusu da rotasını değiştirmek zorunda farklı bir limandan Malta'ya girmeye çalışmış fakat olmamış. Bu arada bu Osmanlı'nın saldırısının adına da Büyük Kuşatma diyorlar. Hala adı Büyük Kuşatma olarak kalmış. Gayet güzel diyoruz ve şimdi Marşaslok gezisine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Marşaslok gezimiz devam ederken Gar-ir-Rih adı altında bir seyir alanına gidiyoruz. Biraz düşüyordum. Bu arada yürüdüğümüz yol şu şekilde. Direkt Gar-ir-Rih yazdıktan sonra zaten yanınıza hani arabalarda duruyor olacaktır. Burada no entry yazıyor ama hiç kimse sallamıyor. Herkes geçiyor. Biz de geçtik. Cansu da önde. O da sallamadı gördüğün gibi. Buranın bu arada manzarası falan da çok iyiymiş. Dediklerine göre 15 dakikalık bir yürüme mesafesi, 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Daha sonrasında bir tünelden, bir mağaradan geçeceğiz. Sonrasında da fotoğraf çekilinebilecek bir alana geleceğiz. Bu arada burada keçi mi otlatıyorlar? Her tarafta keçi boku var. Şu barakayı gördüğün zaman bu tarafa doğru yürümeye devam etmen lazım, denize doğru. İç tarafa değil, dış tarafa. Oradan aşağı bir patika gidiyor. O patikadan aşağı ineceğiz ve mağaraya gireceğiz. İçerisi biraz karanlık ama geçmeye çalışacağız. Hadi gel. Şu içeriye baksana. Vay. Dikkat et. Elini bana ver. Onu bana ver. Vay be. Hiçbir şey gözükmediğine eminim arkadaşlar ama ileride. Gel bakalım. Evet, bundan sonrası kolay. Düz yürüyüş. Ve arkadaşlar, mutlu son. Gar-ir-Rih'e geldik arkadaşlar. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Şuranın görüntüsüne bakar mısın? Şuraya bir bak. Şimdi biraz aşağı doğru inelim. Şöyle dikkatli bir şekilde. Eğer ayakkabın çok altı ince ise kayarsın burada, onu söyleyeyim.
Evet gençler, Garirih gerçekten harika bir yermiş. Doğru telaffuz ediyor muyum bundan emin değilim ama kesinlikle gelin. Arabayı park ettikten sonra bir 10 dakikalık falan bir yürüyüşünüz oluyor. Çok fazla değil. O da 10 dakika dediğimde aslında bu mağara gibi bir oluşum var. Böyle bir açıklık var burada. Oradan yürümeniz lazım. Yalnız hiç ışık yok. Dolayısıyla telefonunuzun ışıklarıyla yeri aydınlatmanız lazım. Yoksa çok kolaylıkla bileğinizi de, ayak bileğinizi de bükebilirsiniz. O yüzden sıkıntı olabilir ama biz burayı çok beğendik. Evet arkadaşlar, Malta'daki ilk günümüzün de bu şekilde sonuna geliyoruz. Gayet güzeldi yani. Ben şu ana kadar beklentilerimin çok ötesine gitti. Daha yapacağımız çok şey var. Dolayısıyla takipte kalın bizi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin diyelim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.